Kemo kanalından herkese merhabalar. Bugün gerçekten çok güzel bir klavyeyle karşınızdayım. Umarım bu fırsatı kaçırmazsınız. Şu an gördüğünüz klavye Glarus'un GMMK2 %96'lık mekanik hot swap klavyesi arkadaşlar. Şu an hot swap olup garantili 2500 liraya alabileceğiniz en iyi klavye şu an karşınızda duruyor. Dilerseniz ilk önce özelliklerini ben size anlatmak istiyorum. Üst yüzeyimiz alüminyum kaplama. Keycaps'lerimiz ABS double shot. 1000 Hz raporlama hızına sahip. 3 ve 5 pini destekleyen hot swap özellikli bir klavye. Anti ghosting özelliği mevcut. Switchlerimiz red switch, aynı zamanda yağlanmış olarak geliyor. Uzunluğumuz 37,5 santim. Genişliğimiz 12,5 santim. Arkadan yüksekliğimiz ise 3,8 santim. Ağırlığımız ise 1 kilo 250 gram. Arkadaşlar, detaylarına inmeden önce dilerseniz kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bir tane kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Bir adet sticker'ımız çıkıyor. Bir adet şöyle bir kartımız içinden çıkıyor. ESC tuşumuz mevcut. Switch çıkarıcı, keycaps çıkarıcı. Evet arkadaşlar, ilk karşılaştığınız zaman gerçekten elinize aldığınız zaman inanılmaz ağır bir klavye, tokluğuyla baş döndüren, çekiciliğiyle kendisine çeken bir klavyeden bahsediyoruz burada. Şu klavyeyi ilk elime aldığım zaman yani inanılmaz derecede ağır ve tok sesini gördükten sonra yani bu klavyenin iyiliğini ya da kötülüğünü kesinlikle düşünemeyiz bu fiyatlarda. Bunu çok ciddi söylüyorum. Yani bu klavye gerçekten tam yerinde cukka oturmuş diyebilirim. Genel itibariyle yapısına baktığımız zaman arkadaşlar RGB'si tok. Yan taraflarda tam şurada RGB şeridimiz mevcut. Gayet güzel, gayet hoş. Özellikle geceleyin görüntüsü çok hoş oluyor. Şurada şöyle bir tane beyaz şeridimiz geçilmiş. Hemen onu da şöyle göstermek istiyorum. Burada yalnız RGB'miz mevcut değil. Yalnız burada benim bir uzun kullanımda büyük ihtimal şikayet edeceğim bir konu var. Şu kısım arkadaşlar, buradaki yükseklik yaklaşık 3 santim. Bu da gerçekten büyük bir uzunluk. Arka tarafta 4 santim. Yani şu kısımda 6 derecelik bir yadsıma var ama şuradaki 3 santim elimizi koyduğumuz zaman bilek aralığı çok fazla olduğundan dolayı bakın havaya kalkıyor. Buradan ağrılar, uzun kullanımda ağrılar mevcut olabilir. Büyük ihtimalle olacaktır. Yani sanki bu klavye bilek desteksiz kullanılmayacak gibi duruyor. Kısa kullanıma gelecek olursak kısa kullanımda kesinlikle bence 5 saate kadar herhangi bir sıkıntı vermeyeceğine eminim. Hemen arka tarafından şöyle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Type-C girişli bir arka tarafımız mevcut. Ve bu Type-C'yi illa bu kabloyla kullanmak zorunda değilsiniz. Ve kablosu gerçekten çok kaliteli. Razer'ınkini de denedim. Gayet güzel bir şekilde çalıştırdı. Herhangi bir sıkıntısı kesinlikle yok. Bilginiz olsun. Dilerseniz ilk önce oturma mesafesinden bir sesini duyalım. Sonrasında ise devam edelim. Önünde çok bahsedilecek şeyler olduğundan dolayı ilk önce arka tabakasından bahsetmek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu kısımda Glorious yazımız mevcut. Ayaklarımız tek, yani tek kademe, açtığınız zaman ikinci bir kademesi mevcut değil. Peki açtık, hemen tam şu üst taraflarında yine kaydırmaz tabanımız mevcut. Aklınızda herhangi bir soru kalmasın. Ve 4 tane kaydırmaz tabanımız mevcut. İnanın bana, bu 4 tane kaydırmaz tabanınız olmasa dahi bu klavyenin yerinden oynayacağı niyeti yok. Buna emin olabilirsiniz. Ve aynı zamanda arka tarafımız sert plastik, dolgulu plastik. Yani ince değil. Şöyle bir sesini duyun. Sanki metalimsi bir hava veriyor içindeki dolgulardan dolayı. 1000 Hz aralığında demiştik arkadaşlar raporlama hızını. Dilerseniz yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. İnanın bana, değiştirmenin ne anlamı var diye sorarsanız kesinlikle bilmiyorum ama yine de konumuzsa söylemek benim borcum. Bir diğeri anti ghosting özelliği vardı. Test ettik ve onayladık. Evet, anti ghosting özelliği mevcut. Zaten bu gibi klavyelerde artık olmazsa yuh diyeceğiz. Yani anti ghosting özelliği de mevcut. Keycaps'lerine gelecek olursak
Burada bir tane ESC Glorious amblemimiz ve keycaps'imiz mevcut. Siz bunu normal ESC ile de değiştirebilirsiniz. İçinden çıkıyor ama bence kesinlikle değiştirmeyin. Farklı bir hava kattığını söylemek istiyorum. Yazı dizilimimiz Türkçe arkadaşlar. İngilizce değil. Bu bir artı yazar. İşte Ç'miz, yumuşak G'miz ve büyük enter'ımız bizim yine alışık olduğumuz enter'lardan. Bu da bize artı yazıyor. Fakat burada eksi yazan bana göre, kimilerine göre değildir. Yazı karakter seçimi. D'de, O'da görebiliyorsunuz ve kalın italik yazı seçilmiş. Yani bunu kalın seçmenin bence şahsen bir anlamı yok. Keşke Glorious şu yazı stilini tercih etmeseydi. Gerçekten benim hiç hoşuma gitmedi ama yine de bu klavyenin alınmama sebebi tabii ki de değil. Diğer bir eleştirebileceğiniz bir kısım arkadaşlar. Keycaps'lerimiz ABS double shot olması. ABS plastiği bildiğiniz üzere çoğunuz işte sevmiyor, etmiyor, şudur budur. Benim için gerçekten fark etmiyor. Çünkü bu aralar ABS üzerinde büyük çalışmalar yapıyor. Çünkü maddiyatı düşürmek istiyorlar. Nasıl çalışma yapılıyor? Evet, bu da bir ABS. Arkada double shot özelliği mevcut. Aynı zamanda üzerine bir madde enjekte edilmiş arkadaşlar ve pürüzlü. Bu madde ne yapıyor? Buradaki aşınmayı baya indiriyor. Hatırlarsanız Razer Deathstalker V2 Pro'da söylemiştim. Aynı özellik bunda da var. Diyor ki yıpranmayı minimumuze indiren özellik diye şeklinde söylüyorlar. Büyük ihtimal bunların üzerine tek Razer değil, gördüğünüz gibi Glorious da üzerinde çalışmış. Ve bence kesinlikle bu maddede aşınma olmayacak. Ama siz yine de aşınabilir olmasından dolayı, yani olur da aşındı diyelim, beyaz rengini tercih edin ki parlama minimum olsun arkadaşlar. Siyahta bram böyle parlama gözükürken beyazda öyle bir parlama çoğunlukla gözükmüyor. Siz ne yapıp edip beyazını kapmaya çalışın. Aynı zamanda arkadaşlar keycaps'lerimiz düz değil, yani XDA tarzında değil, OM profilinde, yani hafiften ortası çukurlu, bilginiz olsun. Bu da kullanıma gayet güzellik sağlıyor. Arkadaşlar switchlerimize gelecek olursak, gördüğünüz gibi switchlerin her bir tarafı şeffaf, açık bir şekilde gözüküyor. Peki bu bize ne sağlar? Bu RGB'nin daha fazla yayılmasına sebebiyet veriyor. Çünkü niye? Etrafı kapalı değil. Panda'da olduğu gibi. Bildiğiniz üzere Glorious'un Panda modeli var. Panda modelinde etraf tamamıyla kapalı. RGB sadece tek noktadan çıkıyor. Bu da RGB'nin daha böyle boğulmasına sebebiyet veriyor. Zaten şu an hem stüdyo ışığı kullanmış olmama rağmen hem de odanın kendi ışığı olmasına rağmen RGB'sinin ne kadar doygun olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında switchlerimizin ledleri, yukarıdakiler aşağı doğru bakmalıydı. Şu kısım yine aşağıdakiler yukarı doğru bakmalıydı. Yani buradaki doğruyken maalesef buradaki yanlış oluyor. Bilginiz olsun. Keşke bunu da Glorious yapsaydı. Tam tamına bir bangır bir RGB'li klavye görecektik. Ve aynı zamanda switchlerimiz orijinal luplu bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani yağlanmış bir şekilde geliyor. Eğer istiyorsanız yağlamak tekrardan, hani biraz süre geçti, 4 çentikli yani çeri anahtar sökücülerle söküp içini yağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi şeffaf malzeme olduğu için kırılma ihtimali yüksek olur. Buna lütfen çıkartırken, sökerken, takarken dikkat edin. Tam tuttuğuna ve cımbızla tam doğru bir şekilde çektiğinize, yoksa kırılabilir, benden söylemesi. Ve alt taraftaki burada PCB'yi görüyorsunuz. 5 tane deliği mevcut. Yani 5 pinli ya da 3 pinli destekleyebilir. Kendisi zaten switchleri 3000 olarak kullanıyor Glorious. Fakat burada 5000 destekli de olabiliyor. Yani siz demiş ki arkadaş, sen bunun switchini söktüğün zaman istediğin switch'i gel buna tak. Bu da gerçekten artı bir özellik. Yani bu fiyata böyle özelleştirilebilen bir klavye çok nadir görebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradaki şeffaf switch'in olayı hem RGB'ye yansıyor hem de yan taraflardan baktığınız zaman size kristalleşimsi gibi bir yapı sunuyor. Gerçekten çok güzel bir görünüm size şölen sunuyor. Ve aynı zamanda RGB demişken bu yan taraflarında RGB mevcut, bilginiz olsun. O da geceliğin çok güzel bir görüntü sağlıyor. Gördüğünüz gibi bir de dış yüzeyi alüminyum kaplama demiştik. Bu da aynı şekilde alüminyum kaplamamız gayet beyazla uyumlu bir şekilde güzel duruyor. Siyahın da siyah şeklinde, beyazın da beyaz ama alüminyum orijinal rengi beyazdır. Yine beyazın ahengi bence burada daha düzgün ve daha güzel olduğunu söylemek gerekiyor. Bir de modellerine geçecek olursak arkadaşlar, bunun GMMK2'nin bu gördüğünüz %96'lık modeli var. Bir de %65'lik modeli var. O da sadece numpad'lerin olmadığı bölümü sayabilirsiniz. Şurada da 4 tane tuş, yani tam olarak şuradaki 3 tuşun olmadığını varsayabilirsiniz. Onun da kilogramı 1 kilo ağırlığında oluyor.
Ve aynı zamanda aslında Türkiye'de beyaz ve siyahı varken pembe rengi de mevcut, bilginiz olsun. Ama şu an sadece beyaz ve siyahı satışta. Evet arkadaşlar, artı ve eksilerine gelecek olursak aslında eksisi tarafında sayabileceğim çok bir şey yok. Sadece belli başlı konuları ele almak istiyorum. Birincisi, buradaki mesafenin fazla yüksek olması. Bundan dolayı uzun kullanımda kesinlikle ama kesinlikle bilek desteğine ihtiyaç duyacağımız yönünde inanıyorum. Bir diğeri, bu kişiden kişiye değişebilir. Karakter seçimi. Karakter seçimi benim hiç hoşuma gitmedi. Yani daha düzgün bir karakter seçimi olabilirdi. Bu daha çok yazı yazan insanlar için diyorum. Yani ben işle aynı zamanda uğraştığım için yazı karakter kısmına önem gösteriyorum. Ama sadece oyun oynayacaklar içinse zaten böyle bir derdin olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde her şeyi gayet güzel. Stabilizerleri, ses kalitesi, ABS olsun, ben bu açıdan bunu eksi olarak ya da artı olarak saymıyorum. ABS'si bence güzel, kimilerine göre kötü. Tabii ki de PBT daha sağlam oluyor ama ABS'nin de artık teknolojisi çok ileride. Dizaynı olsun, özellikle beyaz modelinin dizaynı olsun, gayet hoşuma giden bir klavye oldu. Ve fiyatını duyunca da almamak, gidip Asus ROG Strix TKL'i bile 3500 lira olmuşken bunu almamak bence marka bağımlısı olmaktan öte değil. Switch'lerinizden mi hoşlanmadınız? Alırsınız arkadaşlar 500 liraya bir Cherry MX 100 tane alırsınız, buna takarsınız 500 lira. Hem Cherry MX'li switch'iniz olmuş olur hem de 3000 liraya hot swap garantili klavyeniz olmuş olur. Bilginiz olsun. Bence bu kesinlikle kaçırılmayacak bir klavye. Evet arkadaşlar, siteye girdiniz. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorsunuz ve burada garanti bölümünü görüyorsunuz. Garanti bölümüne tıkladığınız zaman hemen burada bakın, garantinizi 1 sene daha uzatın 5 dakika içerisinde diyor. Buraya tıkladığınız zaman ve bilgilerinizi doldurduğunuz zaman 1 sene daha artıyor. Bilginiz olsun. GMMK 1'in dışındaki olanların hepsi 2 yıl garanti dahilinde. Bunu yaptığınız zaman 3 yıla çıkıyor. Bu da gerçekten Glorious'un bir artısı. Bakın, artılar üzerine artı ekliyoruz bu klavyede. Lütfen marka bağımlısı olmayın. Ve gelelim yazılım kısmına. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Buradan çıktık. Burada gördüğünüz gibi Software Download bölümü var. Buraya tıklayıp download edebilirsiniz. Hemen tıklayayım. Buradan keyboard'u seçip zaten artık devamını yapabilirsiniz. İngilizceniz yoksa hemen sağ tık Türkçe diline çevir dediğim zaman bakalım çevirecek mi? Gördüğünüz gibi çeviriyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki Glorious'u yükledik, ne olacak? Bakın burada Core çıkıyor. Bu aslında benim çok hoşuma gitmedi yazılım kısmı ama olsun, yine de idare eder. Çok anlamadım bir bölüm. RGB'ye çok takıntılı bir insan değilimdir. Tıkladığınız zaman burada Lighting bölümü var. Burada Layers, katmanlar bölümü var. Gerçekten ne olduğunu tam olarak bilmiyorum şahsen. Burada K-Bidding nasıl okunur bilmiyorum. Binding olabilir belki. İşte makrolamalara ve multimedya atadığınız yerler burası. Performans kısmı da burası. Gördüğünüz gibi ben demiştim 1000 Hz olarak geçiyor ama 500, 250 ve 1000 Hz, 125 Hz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burası 16 ms. Ben bunu 8 ms'e çekiyorum genelde. Save yapıyorum. Eğer siz bunu 1 ms, 2 ms falan da yapabilirsiniz ama double click yapma ihtimali var. 16 ms'de de tutabilirsiniz. Bu tamamıyla basış kalitenize göre değişiyor. Bilginiz olsun. Yalnız biraz böyle takılmalar falan oluyor. Herhalde tam böyle oturmadı yazılımı. Ondan dolayı diye düşünüyorum. Eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz gerçekten sizlere teşekkür ederim. Eğer benim bir eksiğim olduysa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ya da fikrinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Abi şu alternatif vardı, kardeş bu alternatif olabilirdi diye. Bu da aynı zamanda yorumlar kısmının hepsini okuyup sizlere cevap veriyorum. Beni de aydınlatmış oluyorsunuz. Buradan çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda bayağı bir abonemiz olmuş. Buna da şu ana kadar bana destek veren herkes için gerçekten çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz büyük balık küçük balığı yer ama siz beni yedirtmiyorsunuz. Diyebilirsiniz abi 300, 200, 300 abonen olmuş, çok bir şey mi? Ya arkadaşlar, bu benim için büyük bir adım. Sağ olun, var olun. Beni desteklemişsiniz. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani benim için 200-300 abone bile fazlası bile, yani istediğimden fazlası diyebilirim. Yorumlar kısmında bakıyorum. Evet, güzel yorumlar alıyorum. Daha ne isteyebilirim ki yani? Çok teşekkür ederim bu açıdan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.